Herkes 17 yaşındaki Ashley'in mükemmel bir hayatı olduğunu sanıyordu. Başarılı bir öğrenciydi ve herkesin imrendiği bir erkek arkadaşı vardı. Ama Ashley'in mezara götürmeyi planladığı karanlık bir sırrı vardı. Ve bu sır kasabanın en saygın isimlerinden birinin ellerinde son nefesini vermesine neden olacaktı. Ya da herkes öyle sanıyordu. Hazırsan anlatıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ortasında Millstadt, Illinois adında sessiz küçük bir kasaba var. Millstadt yaklaşık 4000 kişiye ev sahipliği yapıyor. Ashley olmasaydı muhtemelen sadece o 4000 kişi ve onların arkadaşları ile aileleri Millstadt'ın varlığından haberdar olurdu. 2006 yılında Ashley, Millstadt'ta ailesi ve küçük kız kardeşi Casey ile birlikte yaşayan 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Ashley, lise mezuniyetine bir yıldan fazla zaman olmasına rağmen hangi üniversitelere gitmek istediğini şimdiden düşünen mükemmel bir öğrenciydi. Ayrıca son derece sempatik ve dışa dönüktü. Kocaman, bulaşıcı bir gülümsemesi vardı. Bu yüzden tonlarca arkadaşı ve ailesinin çok sevdiği Jeremy adında ciddi bir erkek arkadaşı vardı. O da kendisi gibi bir lise öğrencisiydi. O yılın 27 Nisan Perşembe sabahı Ashley kalktı ve her sabah olduğu gibi kız kardeşi Casey ile birlikte okul için hazırlandı. Sonra Ashley tam evden çıkmadan önce ailesine okuldan sonra kasabanın diğer tarafında bir iş görüşmesinin olduğunu, görüşmeden sonra arkadaşlarıyla basketbol oynamayı planladığını ve sonra evde olacağını söyledi. Ailesi de tamam, iş görüşmesinde bol şans ve 22.30'dan önce evde olduğundan emin ol dedi. Ashley de sorun yok, akşam görüşürüz dedi ve çıktı. O öğleden sonra okul bittiğinde Ashley, Jeremy'nin okulda yanına gitti. Ve yanına vardığında Jeremy ona arabasının anahtarlarını verdi. Eve vardıklarında Casey arabadan indi. Ashley'e veda etti ve Ashley evden ayrılarak görüşmesinin olacağı yaklaşık 15 mil uzaktaki kasabaya doğru sürmeye başladı. Birkaç saat sonra saat 22 sularında Ashley'in ailesi kızlarından haber alamamıştı ve eve dönüş saati yaklaşıyordu. Bu yüzden Casey'e Ashley ile konuşup konuşmadığını, görüşmesinin nasıl geçtiğini ve ne zaman evde olacağını bilip bilmediğini sordular. Ancak Casey onlara aslında okuldan sonra beni eve bıraktığından beri Ashley ile konuşmadım dedi. Ashley'in ailesi tamam önemli değil diyerek Ashley'i aradılar ve Ashley telefonunu açmadı. Ona bir dizi mesaj gönderdiler ancak birkaç dakika boyunca yanıt alamayınca belki Ashley hakkında bir bilgisi vardır diyerek erkek arkadaşı Jeremy'yi aramaya karar verdiler. Ancak Jeremy ile konuştuklarında Jeremy onlara suyun anahtarlarını ona verdiğinden beri Ashley ile konuşmadım ve aslında tüm gün onunla konuşmaya çalışıyorum. Onu arıyorum ve mesaj atıyorum ama hala bir cevap alamadım dedi. Bu noktada Ashley'nin ailesi gerçekten endişelenmeye başlamıştı ve hiç tereddüt etmeden polisi aradı. Bu kasabadaki polisler zaman zaman evden kaçan ve ailelerinin onlar için endişelendiği gençlerle ilgili telefonlar almaya alışıktı. O gece bu telefon görüşmesinin hemen ardından polis departmanı o gün Ashley'nin kullandığı araç olan Jeremy'nin SUV'sini bulmak için tam güçle dışarı çıktı. Oldukça popüler bir kamu parkı olan Leatherman Park'tı ve Ashley'nin bu parka sıkça gittiği biliniyordu. Bu park görüşmesinin olduğu kasaba ile kendi yaşadığı kasabanın tam ortasında bulunuyordu. Polisler parka gider ve hemen otoparkta duran Jeremy'nin aracını bulurlar. Ancak Ashley arabada değildir. Arabanın yakınlarında da yoktur ve arabayı aradıklarında içinde önemli hiçbir şeye rastlamazlar. Sadece etrafa saçılmış Ashley'nin bazı kıyafetleri vardır. Polis bütün geceyi ve sabahın ilerleyen saatlerini parkı tarayarak Ashley'e dair herhangi bir iz arayarak geçirir. Ama hiçbir şey bulamadılar. Güneş doğduğunda ve polis bu kızı bulmaya hiç yaklaşamamışken işin içinde bir cinayet veya kötü niyetli bir durum olduğundan şüphelenmeye başladılar. Bu yüzden sorguya çekilen ilk kişi Ashley'nin erkek arkadaşı Jeremy oldu. Ancak Jeremy sorgu odasına oturur oturmaz Ashley için gerçek bir endişe gösterdi. Bu yüzden onu bir şüpheli olarak hızla elediler. Ardından polis temel olarak Ashley'nin tüm arkadaşlarını, tanıdıklarını ve aile üyelerini yani onu tanıyan herkesi Ashley'nin nerede olduğunu anlamalarına yardımcı olacak bir şey bilip bilmediklerini öğrenmek için departmana getirmeye başladı. Daha spesifik olarak polis bu insanlardan herhangi birinin bir şey saklayıp saklamadığını anlamaya çalışıyordu. Ve nitekim getirilen birkaç arkadaşına göre Ashley'nin bir değil iki ilişki içinde olduğu öğrenildi. Biri Jeremy ile olan halka açık ilişkisiydi. Diğeri ise aslında yasak aşkı olan gizli bir ilişkiydi.
Bu yasak ikinci ilişkiyi gizlemek için Ashley, ailesine ve arkadaşlarına parkta basketbol oynamaya gittiğini söylerdi. Oysa gerçekte parka bu ikinci yasak aşkıyla buluşmak için gidiyordu. Ve bir gün önce Ashley kaybolduğunda arkadaşları polise onun tam da bu sebeple parka gittiğini söylediler. Polis, Ashley'nin arkadaşlarından bu gizli kişinin ismini öğrendi. Sam Shelton. Polis onun izini sürdü ve onu bulduklarında beyzbol antrenmanındaydı. Ancak polis bunu umursamadı. Doğruca beyzbol sahasına girip Sam'i yakaladılar ve polis merkezine getirdiler. Oraya vardığında onu sorgu odasında oturttular. Hala beyzbol kıyafetleri üstündeydi. Ona Ashley ile olan ilişkilerini sordular ve o hemen bunu reddederek Ashley ile bir ilişkisi olmadığını, neden burada olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Ancak birkaç sorudan sonra Sam'in cevapları tutarsızlaşmaya başladı ve polis üzerindeki baskıyı arttırdı. Sonunda 12 saatlik sorgunun ardından sorgu görevlisi Sam'in annesini ve büyükannesini gündeme getirdi ve Sam'e "Şu an polise yalan söylediğini bilselerdi ne hissederlerdi?" diye sordu. Bu durum Sam'i kırdı ve itiraf etti. Bu noktada polis Ashley konusunda zaten en kötüsünü bekliyordu. Ancak Sam'in ona tam olarak ne yaptığına dair itirafının ne kadar vahşi olacağına hazır değillerdi. Burada kısa bir araya gireceğim. Arkadaşlar, bana destek olmak isterseniz aşağıdan tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şimdi size anlatacağım anlatım tamamen Sam'in itirafına dayanmaktadır. 30 saat önce Ashley kasabadaki görüşmesini bitirmişti ve Sam ile buluşmak üzere parka gitmişti. Tam olarak nasıl buluştukları net değil ama sonunda ikisi bir araya geldiler ve Sam'in arabasına geçerek yakınlaştılar. Sam sürücü koltuğunda, Ashley ise yolcu koltuğundaydı. Orada otururken aralarında büyük bir kavgaya neden olan bir şey oldu. Bir noktada Sam Ashley'e arabadan inmesini söyledi ama Ashley bunu reddetti. Onunla konuşarak sorunlarını çözmek istiyordu. Ancak Sam buna yanaşmadı. Ona o kadar kızdı ki oturduğu koltuktan atılıp Ashley'i sert bir boğaz sıkma pozisyonuna aldı. Polise niyetinin onu arabadan dışarı çekmek olduğunu, ancak boynunun etrafına o kadar sert sıktığını ve boynundan yüksek bir çıtırtı sesi geldiğini söyledi. Bu ses boynunun kırılma sesiydi. Sesi duyar duymaz Sam bıraktı ve Ashley öne doğru yığılarak arabanın ön konsoluna çarptı. Uzanıp onu tekrar yukarı kaldırdı ve hayatta olduğunu gördü. Ancak ona yardım etmeye çalışmak yerine tam o anda onu öldürmeye karar verdi. Bu yüzden uzanıp onu boğmaya başladı. Ancak dakikalarca boğazı sıkılmasına rağmen kız bir türlü ölmedi. Bunun üzerine Sam belindeki kemeri çıkarttı. Ashley'nin boynuna doladı ve çekmeye başladı. Ancak polise bunu yaparken Ashley'nin yüzüne bakmaya dayanamadığını söyleyecekti. Ashley'nin doğrudan ona baktığını, dilini dışarı çıktığını, ağzından köpükler geldiğini ve yüzünün korkunç gri mavi renge büründüğünü söyledi. Bir noktada kız hala ölmemişken kemeri boynundan çıkardı ve vücudunu pencereye bakacak şekilde kendisinden uzağa çevirdi. Sonra kemeri tekrar boynuna doladı, destek almak için ayağını kızın sırtına dayadı ve kemer boynundan kopana kadar olabildiğince sert çekti. O noktada kızın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve yaşamadığından emin olunca onu yolcu koltuğunun önündeki zemin boşluğuna bıraktı. Ardından kasabanın birkaç mil ötesindeki Citizen Park adında yoğun ağaçlık olan başka bir parka sürdü. Otoparka vardığında kimsenin izlemediğinden emin olmak için etrafa baktı. Sonra Ashley'nin vücudunu arabadan dışarı sürükledi ve onu terk ettiği ormanın derinliklerine götürdü. Görünen o ki Sam Shelton'ı çekici bulan tek genç kız Ashley değildi. Bölgedeki pek çok genç kız onun mükemmel biri olduğunu düşünüyordu. Akıllıydı, yakışıklıydı ve bakmadan edemeyeceğiniz o güzel, çarpıcı mavi gözleri vardı. Ancak Sam'de onu okullardaki diğer tüm erkeklerden temel olarak farklı kılan benzersiz bir şey vardı. Sam bir öğrenci değildi. Millstadt'ta 27 yaşında bir ortaokul öğretmeniydi ve aynı zamanda lise beyzbol koçuydu. Hiçbir zaman doğrudan Ashley'nin öğretmeni olmamıştı. Ancak yıllar önce Ashley ortaokuldayken onu istismar etmek üzere grooming sürecine sokmuştu. 2006 yılına gelindiğinde kız 17 yaşındayken Ashley'i onunla romantik bir ilişki içinde olduğuna inandıracak bir şekilde manipüle etmişti. Oysa gerçekte Sam sadece yetkisini onu istismar etmek için kullanıyordu. İtirafından kısa bir süre sonra Sam polise Ashley'nin cesedini bulmak için onları Citizen Park ormanına götüreceğini söyledi. Oraya vardıklarında vakit geçti. Birkaç saattir yağmur da yağıyordu ve Sam hemen onu tam olarak nerede bıraktığını çözemiyormuş gibi davrandı. Memurlardan biri aniden yerde bir şey gördü. El fenerini kaldırdı ve oradaki açıklıktaki Ashley'nin vücudu duruyordu.
Polis ve Sam oraya gittiler ve onun harap olmuş vücudunun üzerinde durdular. Boynu tamamen garip bir açıyla bükülmüştü. Üzeri böceklerle kaplıydı. Ancak orada durup onu izlerken göğsü aniden hareket etmeye başladı. Ashley ölmemişti. Ölüme terk edilmişti. Ve 30 saat boyunca dondurucu soğukta ve yağmurda boynu kırık bir şekilde ormanda kalmıştı. Üzerinde sadece bir tişört ve pantolon vardı. Ama hayattaydı. Birkaç dakika sonra paramedikler ormana dalarak onu nazikçe aldılar. Dışarı çıkardılar ve tıbbi olarak komaya sokulacağı hastaneye yetiştirdiler. Doktorlar ailesine maalesef yaraları çok ciddi ve bir daha uyanmasını beklemiyoruz dedi. Ancak mucizevi bir şekilde Ashley uyandı. Yeniden yürümeyi, konuşmayı, yemeği ve içmeyi öğrenmesi gerekecekti. Ama tüm bunları yapmayı başardı. Bugün 32 yaşında mutlu bir evliliği var. 2 çocuğu var ve genel olarak çok mutlu, normal bir hayat sürüyor. Sam Shelton mı? Sam'e gelince cinayete teşebbüste 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Sam şu an hapiste değil. 22 Nisan 2024 tarihinde şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Şartlı tahliyesinin süresi 22 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Tahliye şartları gereği Ashley ile herhangi bir şekilde iletişim kurması yasak. Şu an yaklaşık 45-46 yaşlarında olan Shelton'ın Illinois eyaletinde yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Eğer bugünkü bölümü beğendiysen lütfen beğeni butonuna bas ve zili aktive et. Böylece her hafta yüklediğim videolardan bildirimlerin gelsin. Diğer videolarıma giderek bana destek olabilirsiniz. Eyvallah.